Osmanlı İmparatorluğu'nun en gizemli padişahlarından birisi olan Abdülhamit, İngiltere'de casusluk için bir futbol kulübü mü kurdu? Gerçekten bir padişah rakibinin ülkesinde futbol kulübü kurarak istihbarat toplar mı? Ve daha da ilginci, bugün hala var olan bu takım gerçekten Türklere mi ait? İşte bu videoda 2. Abdülhamit ile Portsmouth Futbol Kulübü arasındaki o çok konuşulan ama az bilinen hikayeyi tüm gerçekleriyle ortaya koymaya çalışacağım. Öncesinde videoyu beğenerek ve abone olarak dilde, işte ve fikirde birliği amaçlayan tercüman ailesine destek olabilirsiniz. Bazı iddialara göre Osmanlı'nın son dönemlerinde İngilizler Osmanlı topraklarında spor faaliyetleri adı altında istihbarat çalışmaları yürütüyordu. Ancak bu durumu fark eden dönemin padişahı Sultan Abdülhamit karşı plan geliştiriyor ve İngiltere'de bir futbol kulübü kurduruyor. İddiada adı geçen kulüpte logolarında ay ve yıldız bulunan Portsmouth. Bu kulüp 5 Nisan 1898 tarihinde kuruldu. Kulübün kurulduğu bu dönemlerde Osmanlı'nın Portsmouth kentine bir donanma gemisi yolladığı rivayet ediliyor. İşte efsane de tam olarak burada başlıyor. Çünkü bu gemi hem kulübün kuruluşu hem de istihbarat elemanlarının yerleşmesine ön ayak oluyor. Ancak gerçeği söylemek gerekirse bu konuda elle tutulabilir bir resmi belge olmadığı iddia ediliyor. Evet, bu konuyla alakalı resmi bir belge yok. Fakat ben bu konuya farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Osmanlı'nın benzer zamanlarda benzer ülkelere yapmış olduğu faaliyetlerden, resmi kanıtlardan ve tüm bu olayların sonuçlarından bahsetmek istiyorum. O yüzden şimdilik Portsmouth olayına bir ara verelim ve komşu İrlanda topraklarına gidelim. İrlanda 19. yüzyılın ortalarında çok büyük bir kıtlık yaşıyordu. Bu kıtlığın sebebi ise patateslerde bulunan küçücük bir mikroptu. Fakat küçücük dediğime bakmayın. Bu kıtlığın sonunda yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetti ve hastalandı. İrlandalılarsa çareyi ülkeyi terk etmekte buldu. Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelere gittiler. Öyle ki kıtlık sona erdiğinde adanın nüfusu %30 ila %35 oranında azalmıştı. Londra'daki hükümet yaşanan bu korkunç felaketin boyutlarını görmezden geliyordu. Ama bu durumu kraliçenin aksine görmezden gelmeyen birisi vardı. O da Sultan Abdülmecit'in ta kendisiydi. Dönemin padişahı Abdülmecit 1847 yılında İrlanda'ya yardım etme kararı aldı. Aslında bu dönemlerde Osmanlı mali sıkıntılarda yaşıyordu. Fakat buna rağmen diplomatik temaslar başladı ve böylece Abdülmecit'in İrlanda halkı için 10.000 sterlin yardımda bulunmak istediği İngiliz hükümetine bildirildi. Fakat padişahın bu yardım isteği Kraliçe Victoria'nın kendi vatandaşlarına sadece 1000 sterlin yardımda bulunduğu gerekçesiyle geri çevrildi. Burada bahsi geçen yardım olayı Sir Robert Peel'in Hayatı ve Dönemi kitabında geçiyor. Bu eser 1880'li yıllarda yayımlandı. 1894 yılına dayanan ikinci bir kaynaksa şu şekilde. İrlandalı milliyetçi William O'Neill Dant, padişahın özel doktorunun oğlundan kıtlık çeken İrlandalıya 1000 sterlin vermeyi planladığını duyduğunu iddia ediyor. Ancak İngiliz Büyükelçisi Lord Cowley tarafından caydırıldı. Çünkü yalnızca 1000 sterlin yardım eden majesteleri yabancı bir hükümdarın daha büyük bir meblağ vermiş olmasıyla sinirlendi. Evet, resmi belgeyi incelediğimizde Osmanlı'nın o dönem İrlanda'ya yardım ettiğini açıkça görebiliyoruz. Hatta bu yardım neticesinde İrlandalılar Osmanlı'ya resmi bir mektup göndererek teşekkürlerini bile sunuyor. Ayrıca yardım gönderilen Drogheda kasabasının armasında da ay ve yıldız bulunuyor. Hatta günümüzde İrlanda Ligi'nde mücadele eden futbol takımları da bu armayı formalarında kullanıyorlar. Velhasıl bu örneklerden de anladığımız gibi Osmanlı'nın o dönemlerde herhangi bir bölgeye nakdi para yardımı yapabileceği ya da donanma gönderebileceği bir gücü var. Bu da bizi ilginç bir noktaya getiriyor. Birisi efsane, birisi ise gerçek olma koşuluyla her iki şehre de Osmanlı'nın gemi ve donanma gönderildiği ifade ediliyor. Her iki şehrin futbol kulübünün logosunda da ay ve yıldız olduğu ifade ediliyor. Fakat bir tanesini resmi belgelerle kanıtlayabiliyor olsak da diğerini resmi belgelerle kanıtlayamıyoruz. Bana kalırsa Portsmouth takımının hikayesi de tamamen asılsız olmayabilir. Fakat onların hikayesine değinmeden önce Drogheda'nın hikayesine bir netlik getirelim. İrlanda'nın eski Cumhurbaşkanı Mary McAleesy'nin
2010 yılında Ankara ziyaretinde söylemiş olduğu sözleri sizinle paylaşmak istiyorum. İrlanda halkı bu eşine az rastlanır cömertliği asla unutmadı. Durayada halkı armalarına sizin güzel amblemlerinizi, güzel ay ve yıldızınızı eklediler. Dolayısıyla İngiltere'ye çok yakın bir bölgede İrlanda'da herhangi bir takım Türklere olan minnet duygusuyla armalarına ay ve yıldız ekleyebiliyorsa neden İngilizler de bu minnet duygusuyla ay ve yıldızı kullanmasın? Bu durum gerçekten Portsmouth için de geçerli olabilir mi? Gelin İngiliz kaynaklarını daha yakından inceleyelim. Onlar kısaca şunu söylüyor. Kral 1. Richard 1991 yılında Bizans İmparatorluğu yönetimindeki Kıbrıs'ı fethetti ve bu fethi sırasında gördüğü hilal ve yıldızdan oluşan bayrağı beğendi ve böylece benimsedi. Ayrıca şehrin ay yıldızlı armasının tarihteki ilk resmi teyidi ise 1622 ve 1686 yıllarında gerçekleşmiş. Yani 2. Abdülhamit devrinden çok önceleri. Evet, ay ve yıldız sembolleri Doğu Roma döneminde de kullanılıyordu. Ama İngilizlerin manipülasyon konusunda da iyi olduğunu kabul etmek lazım. Ben size aynı bölge ve aynı zamanlara ait iki farklı örnek sundum. Birisi resmi belgelerle kanıtlanabiliyor. Diğeri ise kanıtlanamaz durumda. Fakat Portsmouth'un kuruluş amacı iddialardaki gibi ise bu olayların üzerine daha ince düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Ay yıldız zaten o dönemlerde şehirde kullanılan bir sembol olduğu için istihbarat faaliyeti için gelen Osmanlılar tarafından kolayca fark edilebilirdi. Ancak aynı zamanda İngilizler tarafından anlaşılmaması için de bu şehir özellikle seçilmiş olabilir. Fakat yorumları da size bırakıyorum. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Fakat videoyu henüz bitirmedim. Önce sizinle çok küçük bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Burası Man Adası. İrlanda ve İngiltere arasında kalmış küçücük bir ada ve garip bir işleyişi var. Birleşik Krallığa tam olarak dahil değil. Ancak buna rağmen taç toprakları olarak kraliyete bağlı. Öte yandan kendi yasaları, parlamentosu ve yönetim sistemi de mevcut. Kısacası burayı özerk bir bölge olarak düşünebilirsiniz. Peki böylesine ilginç bir yerde Türk şehitliği olduğunu biliyor muydunuz? Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1914-1918 yılları arasında Çanakkale cephesi ve Orta Doğu'daki askerlerimiz ne yazık ki İngilizlere esir düşüyor ve buraya getiriliyor. Aslında bu esir kampı İngiltere'nin çeşitli cephelerden getirdiği yabancı askerleri barındıran bir esir kampıydı. Yani sadece bizim askerlerimizin bulunmadığını belirtmeliyim. Burada esir tutulan askerleri siyasi takaslarda kullanmayı düşünseler de böyle bir şey Türkler özelinde hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ne yazık ki askerlerimiz vatanı korumak için savaştıkları toprakların çok uzağında, ıssız bir adada hayatını kaybetti. Böylece İngilizler tarafından Man Adası'na gömüldüler. Hepsinin ruhu şad olsun. Bu videoda size özellikle tarihin tozlu sayfalarında kalmış ilginç bazı olayları anlatmaya çalıştım. İngilizler burnunun dibindeki İrlanda halkına yardım etmezken Osmanlı bu halka yardım edecek bir kudrete sahipti. Fakat yine aynı Osmanlı'nın askerleri vatanı korumak adına İngilizlere esir düşüyor ve bu topraklarda ölüyor. Tarihimizi incelediğimizde tüm bu inişleri ve çıkışları doğrudan hissediyor ve anlayabiliyorsunuz. Ancak benim anlayamadığım şey diğer milletler tarihini yüceltirken bizim ısrarla kendimizi küçük düşürmemiz. İngilizler her fırsatta bize barbar etiketini yapıştırmaya çalışırlar ama komşularına barbarlık yapmaktan da çekinmezler. Onların yardım etmediği insanlara bizler yardım edince de tarihimizi sindirmeye çalışırlar. Dolayısıyla eğrisiyle, yanlışıyla, doğrusuyla tüm tarihi gerçekliklerimizi kabul edip bunları korumamız gerektiğini düşünüyorum. Videoyu beğenerek ve Tercüman YouTube kanalına abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.